Tarih 15 Ocak 2003 tarihini gösteriyordu. Türkiye daha önce benzeri olmayan bir yapım ile karşı karşıyaydı. İlk bölümünden 97. bölüme kadar reyting rekorları kıran, sokakları bomboş hale getiren bu yapım kırılmadık rekor bırakmamıştı. Daha sonra Kurtlar Vadisi Pusu olarak 2007'de tekrar izleyicinin karşısına çıkan yapım, sevenleriyle tekrar buluştu. Başlarda her şey yolunda gitse de dizinin son sezonlarına doğru işler kötüye gitmeye başladı. 2016 yılına kadar ekranlarda olan dizi son 10 bölümünde reytinglerde dip yapmış ve sezon finali bölümü olan 300. bölümde 4 reyting oranı ile Kurtlar Vadisi serisi tarihinin en düşük reytingini almıştı. Peki neden? Bu hikaye zirveden en dibe gitmenin hikayesidir. Bu hikaye Cahit'in... Tamam, ciddi olacağım. Bu videomuzda bir yapımın zirveden en dibe gitmesinin hikayesini konuşacağız ve Vadi'nin bütün serilerini değerlendireceğiz. İlk olarak 2003 tarihine gidiyoruz ve Vadi'nin o dönemlerde neden bu kadar başarılı olduğuna bakıyoruz. Vadi'yi diğer dizilerden ayıran en büyük özellik daha önce kimsenin ekranlarda görmediği bir konuyla ekranlara çıkmasıydı. Türkiye ilk defa derin devlet konularını ve mafya sistemini ekran başından izliyordu. Dizideki senaryonun bazı gerçeklerden esinlenip yapılması ve hayalden uzak bir yaklaşım ile çekilmesi ise dizinin kalitesini daha çok arttırıyordu. Senaryonun ve konuların da oyuncular ile ve dizinin müzikleriyle olağanüstü bir ahenk ve uyum ile birleşmesi ortaya adeta bir sanat eseri çıkarıyordu. Dostum olmaz, hasmım yaşamaz. Sen benim kardeşimsin. Genel olarak diziler ve filmlerde en çok etkiye sahip olan oyuncu başrol karakterleri olurdu. Ancak Vadi'de işler farklıydı. Adeta başrolün kim olduğu belli olmayan dizide Şampiyonlar Ligi kadrosu kurulmuştu. Her karakterin kendine ait güçlü bir hikayesi vardı. Dizide bulunan Laz Ziya, Karahanlı, Aslan Akbey ve Kılıç gibi büyük karakterlerin her biri bir dizide ve filmde başrol olma gücüne sahipti. Kurtlar Vadisi oyuncuları bu önemli performansları gösterirken Cahit Kayaoğlu ise Elazığ sokaklarında ekran başında kilitlenmiş, acaba ben de ne zaman Vadi'ye katılırım diye düşünüyordu. Bu hayalinin bir gün gerçek olacağının farkında olmayan Cahit, ilerleyen dönemlerde karşımıza çıkacaktı. Ancak şimdi gelin ciddiyetimizi bozmadan 2003 serisinin reyting oranlarına bakalım. Dizinin ilk sezonlarında reyting ortalama olarak 8-9-10 arasında değişiyordu. Ancak ikinci sezonla birlikte reytingler zirveye çıkmaya başladı. Ortalaması 20'ye yaklaşan ve bazen 20'yi geçen reytingler final bölümünde 23.60 ile zirve yaptı. Tekrar ediyorum, 23.60. 97. bölümüyle ekranlara veda eden efsane kısa bir süre sonra ise sürpriz bir yapımla karşımıza çıktı. Diziden film olur mu diye tartışmalar yaşanırken 2006 yılında Kurtlar Vadisi Irak filmi yayınlandı. 14 milyon doların harcandığı yapım en pahalı bütçeli filmler arasına girmişti. Bu kadar büyük bir bütçenin ayrılmasından sonra film izlenecek mi diye düşünülürken ise yayınlandığı tarihten itibaren 4 milyondan fazla izleyiciye ulaşan yapım 23 milyon dolar da hasılat yaptı. Böylece yapımı için 14 milyon dolar bütçe ayrılan film 23 milyon dolar hasılat kazancı elde ederek büyük bir başarı gösterdi. Vallahi bu künefe yedikten sonra bu memleketi kimseye yedirmem. Ayrıca Kurtlar Vadisi Irak filmi sadece ülkemizde değil, dünya çapında da büyük bir etki bıraktı. ABD Temsilciler Meclisi'nde Dışişleri Bakanı bu filmi değerlendirip ABD'nin diğer ülkelerde nasıl bir izlenime sahip olduğu konusunda değerlendirmeler yaptı. Ve bu büyük başarının ardından ise Kurtlar Vadisi Pusu dizisi bir yıl aradan sonra yani 2007 yılında ekranlara döndü. Pusu dizisinin ilk sezonları yine büyük bir reyting oranı ile ilerliyordu. Ancak ta ki izleyicinin çok sevdiği Memati karakterinin diziden çıkmasına kadar. Tek etken Memati midir bilinmez. Ancak Memati'nin diziden ayrıldığı 6. sezondan sonra dizide düşüşler yavaş yavaş başladı. Bu konuyla ilgili Vadi severlerin akıllara kazınan bir sözü de var. Süleyman Çakır öldü, Kurtlar Vadisi bitti, Memati öldü, Pusu bitti. Bunun yorumunu sizlere bırakıyorum.
Ben ise bu konuyla ilgili Memati karakterinin önemli bir etken olduğunu, ancak tek etken olduğunu düşünmediğimi ifade ediyorum. Çünkü birazdan Cahit karakterinin diziye katılması ile birlikte dizinin performansını hep birlikte göreceğiz. Kurtlar Vadisi Pusu dizisi devam ederken 2 film daha geldi. 2009 yılında Kurtlar Vadisi Gladio filmi yayınlandı. 2011 yılında ise Kurtlar Vadisi Filistin filmi yayınlandı ve 2 milyon izleyiciye ulaştı. Ancak bu gelişmeler yaşanırken 2010 yılında Kurtlar Vadisi tarihinin en önemli gelişmelerinden biri yaşandı. Diziye gerçek hayatta adı Cahit olan ve dizide de Cahit karakterine hayat veren Cahit Kayaoğlu katıldı. Bu karakter diziye katıldığında izleyici henüz bu karakterin kim olduğunu bilmiyordu ve tanımaya çalışıyordu. Belki de o dönemlerde herkes bu karakterin kısa bir süre sonra diziden çıkacağını bile düşünmüştü. Ancak Cahit Kayaoğlu 2010 yılında katıldığı vadide tam 6 yıl boyunca devam etti. Cahit'in nasıl bir karakter olduğu tartışılırken sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Cahit Kayaoğlu, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosunu yazmaya başladı ve ekranlarda senarist ve senaryo kısmında artık Cahit'in ismi yazıyordu. Zaten tartışma konusu olan oyunculuğuna bir de senarist olma gelişmesi eklenince ortalık iyice karıştı. Elbette karakter hem oyunculuk hem de senarist olarak başarısını göstererek herkes tarafından sevilebilirdi ve diziye önemli katkılar sağlayıp dizinin reyting rekorları kırmasına katkı sağlayabilirdi. Ancak ne yazık ki böyle olmadı. Vadinin son sezonlarında senaryo iyice rayından çıktı ve izleyici diziyi bırakmaya başladı. Her geçen gün kan kaybeden dizinin reytingleri son 10 bölümde büyük oranda düşmeye başladı. Ve sezon finali bölümü olan 300. bölüm 4 reyting ortalaması ile Kurtlar Vadisi tarihinin en düşük reyting oranını alarak 2016 yılında ekranlara veda etti. Sen elinden geleni layıkıyla yaptın. Hakikaten. Senin bu hayatta istediğin bir şey yok mu? Yok. Ancak bu kez vadi yıllar geçmesine rağmen çeşitli etkenlerden dolayı geri dönmedi. Şimdilerde ise 2023 yılına geldik ve efsanenin bir gün tekrar eski günlerdeki gibi karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Doğru söylüyor işte be. Kızımı bile istemedi. Ben sana verdim. Evet, bu hikaye zirveden en dibe gitmenin hikayesidir. Bu hikaye efsanenin hikayesidir. Karahanlı'nın eliyle kırılmış kalem. Serinleşmenin köllesi. Kanı sana helaldir. Vallahi bu künefe yedikten sonra bu memleketi kimseye yedirmem. Abi fotoğraf çekilebilir miyiz? Oğlum akılsız mısın? Bizim buraya geldiğimizi duyan olursa burayı tepene yıkar. Mossad düşmanımız, Amerika düşmanımız, örgüt düşmanımız. Sen ol, kimseye geldiğimizi söyleme. Peki abi. Hadi.